Görsel deneyimlerin öngörülemeyen kombinasyonlarıyla kalıcı olan ressam Mustafa Peker'in resim geleneği üzerine sanat tarihçisi Seyit Harun Özdemir'in Ocak 2026 tarihli makalesi. Yüzyıllar boyunca resim geleneği büyük ustaların ardı ardına gelen katkılarıyla zenginleşti ve her öğrenci tanınmış başyapıtları kopyalayarak ve üzerinde çalışarak öğrendi. Mustafa Peker'in resimleri sadece başlıkların ötesine geçen bir sanatsal soyağacı sürecine tanıklık eder. Peker için resim, resmin kendisinin tüm çağrışım gücünü yeniden keşfetmek meselesidir. Bilinçli ve kasıtlı olarak insanlık tarihinden ilham almaya çalışmış olan ressamı besleyen, dayatılan sanat tarihinin kodlarına karşı duruşudur. Görsel eleştirisi yoluyla yeni bir imge oluşturma ve bunu genişlettikleri alanda benimsedikleri yaklaşım, dünyaya yenilenmiş bir bakış açısı sunarak gerçek dünyanın altında yatan görüntüleri ortaya çıkarıyor. Gerçekçi romantik hareketin temalarını ele alarak dünyaya yeni bir bakış açısı getiriyor sanatçı. Bundan dolayı ön romantik hareketin temsilcisi olarak kabul edilir. Peker bu süreci resimleyerek yapıtlarının anlatısal unsurlarının altını çizmektedir. Onun etkisi edebi bir konu etrafında birleştirilmiştir. Kompozisyon, ışık kullanımı ve sınırsız renk paleti resim sahnesinin dramatikliğini vurgulamaya katkıda bulunur. Geniş, dikey fırça darbeleriyle sanatçının tüm yaklaşımı tam olarak ışık ve görsel algı etrafında döner. Bu nedenle tablolarının isimleri otobiyografik göndermeyi daha da güçlendirir. Çağdaş topluma dair çeşitli eleştirel bakış açılarını ustaca birleştiren Peker, tüketim toplumuna yönelik eleştirisinde insanın önemsizleştirilmesini kınıyor. Sanatın defne ağacından bir yaprak koparmakla sanatçı olunmaz. Sanat için hayatını veren kişiye sanatçı denir, derdi bizlere. Kendini izleyicinin yerine koyarak resmin etkileyici ve derinden dokunaklı yönünü deneyimleyen ve resimlerinin adıyla anlamını ortaya koyan ressam Mustafa Peker. Şiirsel gerçeklik yani lirik realizmin öncülerinden olan ressam Mustafa Peker için sanat kesinleştirilmemeli, kuşku yaratmalı. Peker gibi sanatçılar vardır, birebir yaşamın içinden gelirler. Bazen onların bir tablosu bile yeterlidir insanlığın öyküsünü gerçek içinde, gerçek düş içinde anlatmaya. Toplumsal çelişkilerden derinden etkilenerek, önemli toplumsal sorunlara değinerek sanat üreten Cumhuriyetçi ressam Mustafa Peker için aslında sanatın yolu sorun değil, çözümdür. Onun için devrimci sanat, toplumun bir portresi olarak işlevini güçlendirir. Mustafa Peker, soyutlama ve figürasyon arasındaki sınırlarda arasında bir sanatçı olarak Anadolu insanının bir hafızasıydı. Geçen yıl kaybettiğimiz Atatürk sevdalısı ressam Mustafa Peker, gerçek anlamıyla işçi, köylü ve göçmen konularını çalışırken uçsuz bucaksız, sınırsız olan bir sanatçıydı. "Ben her zaman boğanın tarafını tuttum, matadorun değil ve hala aynı taraftayım," derdi sanatçı. Ressam Mustafa Peker'in sanata bakış açısı, sanatıyla işçilere, köylülere ve topluma yönelmesinde aranmalıdır. Kendi sınıfının sanata olan ilgisi, seviyesini geliştirmiştir. Kapitalist sistemde sanatın boyutu değiştirilip tüketime dahil edilerek metalaştırılmıştır. Bu da üretilen yapıtların kalitesini çok etkilemiştir. Bundandır ki sanatın estetik boyutu yerine para kazanmak için ticari yapıtlar üretenlerin yarıştığı bir sanat pazarı gerçekliği oluşturmuştur. Ressam Mustafa Peker sanat eylemliliğinde hemen hemen ürettiği tüm yapıtlarında toplumları özelliklerine göre ayırmış. Marx'ın ekonomi politiğin eleştirisine katkı yapıtında belirttiği, insanların varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir, tam tersine onların bilincini belirleyen toplumsal varlıklarıdır sözünü yapıtlarıyla işlemiştir. Sanatçı resimlerinde yaşam süreçlerinden yola çıkarak pozitif bilimlerin nesnel koşullarını ve üretim süreçlerini konu olarak belirlemiştir. Sanatını devrimci bilinçle yapan ressam, üretilen ürünün paylaşımındaki adaletsizliği, sermaye sahibinin gün geçtikçe daha da zenginleşirken
işçi sınıfı ve köylülerin emeğini daha ucuza sattıklarını ezeni, ezileni çok iyi bilmektedir. Bilime küçücük pencereden bakmaya öğrencileri zorunlu tutan birçok profesörün tam tersine bir köy enstitülü olan Mustafa Peker, sanatıyla çizdiği yeni bir dünyaya büyük bir pencereden baktırmıştır öğrencilerine. Bunu ancak onun gibi araştırma ruhu güçlü olan öğretmenler yapabilir. Darwin yaşamda bizim merkez olmadığımızı, diğer tüm varlıklar gibi başka yaşam biçimlerinden meydana geldiğimizi söyler. Egemen güçlerin insanlığa zorla giydirmek istediği postmodern kültüre karşı alternatif bir kültür sanatı yaratmak için yola çıkan ressam Mustafa Peker, metafiziğe karşı diyalektiği, idealizme karşı materyalizmi savunan devrimci bir sanatçıdır. Onu ayrıcalıklı kılan, büyük bir titizlikle ürettiği yapıtlarındaki yöntemleridir. Toplumsal çelişkileri enternasyonel bir yaklaşımla sorgulayıp baş kaldırarak yapar resimlerini. Öznelliği işleyerek nesnelliğe varandır. Çağdaş sanatın sınıfsal nitelikler taşıyan yapıtlarının ustasıdır. Biçimi içerikle bütünleştiren ve bir tablosu üzerinde günlerce hatta aylarca çalışan sanatçı Mustafa Peker, ressam Soyit'in geleneğinin devamcısıdır. O daha iyi ve barışçıl bir yeni dünyanın oluşması için enternasyonel çok renkli bir insan mozaiğinin sanatını savunmaktadır. Bir sanat yapıtında sanatsallık aranacaksa yeni ve ileri sanatlara gereksinim vardır. Şeyh Bedrettin'i, Pir Sultan'ı, Hallacı Mahzur'u katledenin kim olduğunu iyi bilendir sanatçı. Resimlerinde vermeye çalıştığı mesajlarla her kölenin bir Spartaküs olmasını arzulamıştır. Her sanat yapıtı bizi ayrı bir yolculuğa çıkarır. Sanatı politik düşüncenin dışında düşünmek yanılsamadır. Bu niceliğin niteliğe dönüşmesi kadar bilimsel bir gerçekliktir. Türkiye'de sanatın değer yargıları ve sanatçıya vefa maalesef henüz hak edilenden çok uzaktır. Kim ne derse desin, sanatın toplumsal ve siyasal yaşamı sorgulamasını Mustafa Peker ve diğer tüm sanatçılar toplumcu oluşlarına borçludurlar. Tanrılardan ateşi çalan sanatçılar kurtaracaktır dünyayı. Burjuvazi'nin ruhunu okşayan sanat yapıtları yerine devrimci ressam Courbet'in bilinci ve inancıyla fırçalarına sarılan, Rodin gibi heykeller yapan, Brecht gibi tiyatroyu sokaklara taşıyan, Fazıl Say gibi müzikler üreten, Nazım Hikmet gibi şiirler yazan ve bilincinden asla taviz vermeyen sanatçılara ihtiyacı vardır sanatın. Ülkemizin tarafsız aydınlarına lanetler yağdırıyorum diyen Atilla Yosef'i unutmayalım. Sanatçının başarısı dayandığı kuramın eyleme dönüştürmesiyle mümkündür. Sanatçı, kendi süreç ve nesnelliğinin dönüşümünden ayrı ele alınamaz. Boyun eğmeyen, bilimsel olarak sorgulayan ve hayatın her alanında haksızlığa kafa tutan sanatçılardır kalıcı olacak olanlar. Ressam Mustafa Peker de değişmenin ve dönüştürmenin sanatını yapandır. Onun özellikle köylü kadınları ve işçileri içeren figürleri nicelik birikimlerinin nitel sıçramalarda yol almasıdır. Almanya onun sanatını şöyle etkilemiştir. Renkler konusunda bir etkileşim oldu. Anadolu karamsar topraklardan oluştuğu için daha çok koyu renklere rağbet ediyordum. Burada farkında olmadan yeşile, maviye daha çok rağbet ettiğimi fark ettim. Konularımda daha çok işçi sorunlarını, horlanmayı, sıla özlemini, yolculuk serüvenlerini dile getirmeye başladım. Soyut çalışmayı seviyorum ve tablolarımın en büyük özelliği 4 ayrı köşeden bakılabilir olmaları. Sanat ilkem ise çoğunluğa anlatım, der Mustafa Peker. 1870 yılından sonra bir okul haline gelen empresyonizmin büyük ustalarından Claude Monet bir mektubunda şöyle der. Renoir bana ara sıra evinden biraz ekmek getirmese açlıktan öleceğim. 8 gündür ne bir lokma ekmeğim, ne ateşim, ne ışığım var. Artık resim yapmaktan da vazgeçmem gerekiyor. Çünkü boyam kalmadı, alacak param da yok. 21. yüzyıl hızlı tüketim dünyasının üzerinden bir tufan gibi geçiyor baskı, zulüm, işkence, tecavüz, sömürü, katliam ve diktatörlükler. 1870'lerin yokluk, yoksulluğu içindedir sanatçıların çoğu. Maalesef yine birçoğu Renoir'ün suya durmuş küçücük bir mantar parçasıyım. Kendimi akıntıya kaptırdım, sular nereye götürürse oraya giderim dediği gibidir.
Buna karşılık Türkiye'de kor ve turşu sergileyen devrimci sanatçılarımız da vardır. Bir köylü çocuğu olan köy enstitülü Mustafa Peker gibi iğne ile kuyu kazan sanatçılarımız da. Sanatın kalite seviyesini yükseltecek olan bilinçli, donanımlı sanatçılardır. Sınıflar var oldukça devrimci sanatçı kendi sınıfını temsilen cephedeki yerini terk etmeyendir. Ressam Mustafa Peker, değerli eşi Güler Peker'in dayanışmasıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında yüzlerce önemli sergiler açarak Türkiye ve Avrupa'da birçok sanatseverin koleksiyonunda yer almıştır. Türkiye, Almanya ve Hollanda'da sanat eleştirmenlerinden takdir gören sanatçının yapıtları İzmir Resim Heykel Müzesi başta olmak üzere Arkas Sanat Müzesi'nin koleksiyonunda 15'ten fazla tablosuyla yer almaktadır. Mustafa Peker resimlerinde öne çıkanla arka plan birbirinden ayrı olup bir renkler dinginliği uyumu vardır. Turgut Pura, Sabri Berkel, Cavit Atmacı gibi sanatçılarla jüri üyeliği yapmış, dostu Mustafa Ayaz ve Adnan Binyazar ile çalışmalarda bulunmuş olan sevgili hocam Mustafa Peker'e göre sanat, gönülden gönüle akan bir ırmağın sularıdır. Anadolu köylerini, maden işçilerini, ezilmişleri, horlanmışları, Almanya ve Hollanda'daki göçmen işçilerin yaşamlarındaki toplumsal çelişkileri ve yüzyılımızın tüketim sistemini kendine özgü estetik bir duyarlılıkla sorgulatarak şöyle der: dilini, geleneğini bilmediğim insanlar arasında sanatım sayesinde rahatlıkla yaşadım. Sanat diliyle anlaştım. Çünkü resimlerim onları da anlatıyordu. O zaman anladım ki sanat, sınır, din, dil, renk tanımıyor. Ressam Mustafa Peker'in başyapıtları arasında Büyük Göç, Gurbet, Devinim, Yorgunlar, Beklenti, Evrim, Benzeşsim, Göremeden, Metafizik, Ağır Yük, Tutsaklar, Nevruz, Çırpınış, Bizim Kadınlarımız ve Ben Anadolu'sunu sayabiliriz. Toplumsal fırtınaların dışında kalmayıp yeniyi oluşturmak için inandığı sanatını eskisiyle kıyaslayabilen Mustafa Peker, kömürle, tebeşirle resimler yapmaya başlamış, bir gaz lambasının ışığında okuyarak öğrenmiş, kanı arabalarının sesleriyle büyümüş, uyumuş, Sinesos'tan, Ürgüp Mustafa Paşa'dan dünyaya uzun ve kalıcı bir devrimci soluktur. Renkleri parçalayarak birleştirmeyi başaran Mustafa Peker, savaş tanrısı Ares'in hizmetkarı olacağına, bilgelik tanrısı Minerva'nın aşığı olmuştur. Bir bütün olarak ele alındığında ticari kaygıdan uzak yapıtlar üreten ressam Mustafa Peker, Türkiye'nin en iyi 100 sanatçısı içinde yer almalıdır. Herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği bir toplum düzeni özlemiyle sanat üretmiş olan Mustafa Peker, her şeyin yalnızca sevgiyle değişebileceğinin, yaşamı birlikte üretmenin inancındaydı. Sonra düşündüm ki Pantagruel esnediğinde uçuş halindeki güvercinler boğazına girdiler, orayı güvercinlik sandılar. Oradan dişleri olan kayaların arasından geçtim ve o kadar ilerledim ki birinin üzerine tırmandım ve orada dünyanın en güzel yerlerini buldum. Güzel büyük deniz kortları, güzel galeriler, güzel çayırlar, birçok üzüm bağı ve tazeliklerle dolu tarlalarda sonsuz sayıda İtalyan tarzı kır evi ve orada 4 ay kaldım ve daha önce hiç böyle bir ziyafet çekmemiştim. Sonra tavşanlara ulaşmak için arka dişlerden aşağı indim ama yolda kulakların yakınlarında bulunan büyük bir ormanda haydutlar tarafından soyuldum. François Rabelais 1998. Geleneğinden bir yansıma sunan Rabelais'in göndermesi bence Peker'in eserlerinin yaratıldığı bağlamı çok iyi açıklıyor. Bizi kurgulanmış rüyamızdan uyandırmak isterken sorunları gülerek, sevecen, insansever bir görsel öykü destanı içinde sunmuş olan bu ölümsüz sanatçı Mustafa Peker'e minnet borçluyuz. Seyit Harun Özdemir, sanat tarihçisi. Ocak 2026.